Milyarlarca dolar harcandı. Uzay teleskopları fırlatıldı. Bilim insanları onlarca yıl gökyüzünü taradı. Hepsi aynı sorunun cevabı için, evrende yalnız mıyız? Oysa bu sorunun cevabı asırlar önce elimizdeydi. Uzaylıların olup olmadığı tüm dünyada tartışılan bir konudur. Bu konuya son noktayı aslında Kur'an-ı Kerim asırlar önce koymuştur. Ancak yüce kitabımızda yer alan önemli detaylar dikkatlerden kaçmış olacak ki, tüm Müslümanlar bile hala bu konuyu tartışıp durmaktadır. En'am suresinde Rabbimiz iki akıllı varlıktan bahseder. Ey cin ve insan toplulukları! İçinizden ayetlerimi tam olarak anlatıp bugüne varacağınız hakkında sizi uyaran elçiler gelmedi mi? Ayete dikkat edersek Rabbimiz, kendisi dışında yalnızca iki akıllı varlıktan söz ediyor, cinler ve insanlar. Eğer cin ve insan dışında başka bir varlık olmuş olsaydı, yani uzaylılar var olsaydı, Rabbimiz bu ayette mutlaka onlardan da bahsederdi. Çünkü uzaylılar da mutlaka imtihana tabi olurdu. Cinlerin, insanların, hatta vahşi hayvanların bile mahşer yerine getirileceği bir düzende, uzaylıların bunların dışında tutulması asla düşünülemezdi. Zariyat suresinde de Rabbimiz yine iki akıllı varlıktan bahseder. Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Ayetten görüldüğü üzere Rabbimiz, kendisine kulluk edilmesi için yalnızca cinleri ve insanları yarattığını buyuruyor. Eğer Allah uzaylıları yaratmış olsaydı, onlar da Allah'a kulluk etmek zorunda kalırlardı. Çünkü Allah bu kainatı ve bu kainatta yaşayan akıllı varlıkları imtihan etmek için yaratmıştır. Uzaylılar olsaydı, onlar da bu imtihanı vermek zorunda kalırlardı. Nitekim Rabbimiz, bu gerçeği başka ayetlerde de pekiştirmektedir. Biz göğü, yeri ve ikisinin arasındakileri boşuna yaratmadık. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında olanları oyun oynayalım diye yaratmadık. Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında olanları o gerçek için, sizleri imtihan için yarattık. Bu ayetlerin tamamında dikkat çekici bir nokta var. Yaratılışın amacı açıklanırken, muhatap daima cinler ve insanlardır. İmtihana tabi olan başka bir akıllı varlıktan hiçbir yerde, hiçbir şekilde söz edilmemektedir. Sonuç olarak, Allah Teala uzaylıları yaratmış olsaydı ve bunlar dünya dışı bir gezegende bile yaşıyor olsalardı, mutlaka imtihana tabi olan ve Allah'a kulluk etmek zorunda olan varlıklar olurdu. Bu durumda Rabbimiz, kitabında mutlaka onlardan bahsederdi. Çünkü Rabbimiz kitabında hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. Bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Bize ışık tutan, en büyük rehberimiz olan Kur'an'a göre cevap nettir. Uzaylı diye adlandırılan bir varlık yoktur. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu ayetler sizin için yeterince açıklayıcı mı? Yorumlarınızı aşağıya bırakın.